Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba sevgili dostlarım. Bugün sesin iyileştirici gücü, yani şifası hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım inşallah. Allah bir şeyin olmasını murad ettiği zaman o şeye ol der, oluverir. Önce kelam vardı ve kelam Allah nezdindeydi. Kelamı kadim diyoruz biz buna. Sayhanın ve kelamın kendine ait müthiş bir etki alanı, gücü vardır. Es-Semi esması, açığa çıkan esmaları her an algılamakta olan anlamındadır. Bu algılama ile farkındalığı ve kavramayı yaşatan isimdir Es-Semi. Bunun sonucu olarak da El-Basir esmasını harekete geçirir, tetikler. El-Basir, açığa çıkan esma niteliklerini her an seyretmekte, görmekte olan, böylece de El-Hak esmasını yaşatmakta olan isimdir. El-Hak, apaçık ortada olan mutlak hakikat, açığa çıkan bütün işlevlerin kaynağı ve hakikatidir. Sayha, ses frekansları, bir kavmin öldürülmesi ve diriltilmesinde etkin rol oynar. Bu kavim bizdeki donanımlardır. Ses öyle bir desibele gelir ki artık hücre zarını yırtabilir veya öyle bir desibele ayarlanır ki o zaman o hastalığı, o titreşimi oradan söküp çıkartır, şifa olur. Sesler, frekanslar hem azap hem de şifa olabilir. Evrenin ana maddesi enerjiden daha ziyade sestir. Bilim şu anda enerji diyor, ancak ana etken ham madde sestir. Hatta kelam ol kelamıdır. Ol, kün frekansının üzerine hangi bilgiyi eklersen onu oldurabilirsin. Üçüncü göz seviyesi ol emrinin titreşimindedir. Biz buna teta frekansı diyoruz. Üçüncü göz sidretil münteha noktası. Ol der, oluverir. Kün feyekün ayeti kapsamındadır. Hacerül Esved taşı evrenin üçüncü gözüdür ve orası gayb ve şehadet alemi arası geçişlerden sadece birisidir. Üçüncü göz noktasında hayal ve gerçek iki ayrı olgu değildir aslında. Üçüncü göz seviyesinde hayal ettiğimiz bilgi doğrudan fizik gerçekliğine yansır. Bu dairenin frekansı kün sesindeki frekansla, yani güneşin sesiyle aynı rezonansa sahiptir. Bunun üzerine teta frekansı bir olumlama eklendiğinde o telkin, o olumlama insanın bütün boyutlarına sirayet edebilir. Sadece tek bir sayha, şiddetli ses dalgası, işte o zaman onlar hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır. Yasin suresi 53. ayet. Güneş doğarken onları korkunç bir sayha, ses dalgası yakaladı. Hicr suresi 73. ayet. Tüm düşünceler eterik beden üzerinde bir titreşim, bir enerji alanına sahiptir ve bunlar evrendeki temel etkileşimle El-Habir, El-Basir, Es-Semi gibi esmalar kapsamındaki kendileriyle aynı rezonansa sahip boyutlar ve bu tür şuurlu enerjilerle sürekli beslenmektedirler. Düşünceler bedenden beslendiği gibi bilinç dışı yapıdan da beslenir ve oralarda şekil almaya başlar. Öldüğümüzde, yani öte beden katmanlarımıza geçtiğimizde buradayken biçtiğimiz suretlerle ya azap ya da mükafat göreceğiz. Eterik tarlamıza kelimeler, düşünceler tohumu ile ekilen sesler ve telkinler melek dediğimiz
doğamız ile uyumlu enerjiler kanalıyla olduğu gibi cin veya şeytan dediğimiz insan doğasına ters bazı enerji dalgaları ile de etkileşim içine girebilir. Özellikle kabuslar, psikik bağışıklık sisteminin bu enerjileri arındırma çabasından başka bir şey değildir. Her beden katmanının kendine özgü rüya ve sembolleri vardır. Bu sesler olumluluk dediğimiz şekilde varoluşla uyumlu hale getirilmezse sürekli enerji emen vampirlere dönüşürler. Cennetin veya cehennemin tohumları buradadır. Şimdi ektiğimiz iç sesler düşünce tohumlarıdır. İnsan ne düşünüyorsa odur. Bu bilgiyle insan cennet veya cehennem ötesine, sıfır düşünce noktasına rahatlıkla geçebilir. Ancak bu uygulamada en azından olumsuz iç seslerin olumluya dönüşümü adına birkaç yöntem sizlere bahsedeceğim. Bu yöntemlerden birisi olumlama. Evet, insan niyetlerine göre hareket eder. Niyetinde ne varsa sen osundur. Halk arasında bilinçaltı diye bilinen ancak aslı bilinç dışı olan yapımız bedenimizin birçok katmanı ile sürekli iletişim halindedir. Baskılar ve olumsuz telkinler neticesinde oluşan negatif bilinçaltı eterik beden yapımızla doğrudan bağlıdır. Kelime ve cümle kalıpları buraya sembolik bilgiler şeklinde enerji titreşimleri olarak tutunmaktadırlar. Dolayısıyla bunun tersi bir bilgi veya sembol ile tutunanlar da yerini olumlu olanlara bırakabileceklerdir. Olumluyu görme ve bunu cümle kalıpları ile değiştirme müthiş neticeleri olan bir yöntemdir. İnsanlar bir şeye onay verdikçe o gerçek olmaya başlar. Hayatın nasıl şekillendiğinin yasası burada gizlidir. Doğru yaşamı temizlerle beraberdir. Ayeti çerçevesinde yakalayabiliriz. Bu uygulamada telkin ve afirmasyonların belli bir beyin frekansı ile eterik bedene, oradan da astral bedene ekilmesi ile alakalıdır. Sorunumuza yönelik cümle kalıpları içimizdeki şifacı kanal tarafından bize ilham edilir. Temel nokta olumsuzu değil, olumluyu doğrulamaktır. Hani derler ya, kötüyü çağırma, iyi düşün, kötü düşünme. Kötü düşünme, kötü olmasın. İyi düşün, iyi olsun. Daha sonra bu olumluyu şimdiye, geçmişe ve geleceğe doğru yayabiliriz. Önce sorunun tespiti, sonra onun tersi olan olumlu cümle kalıpları. Yatmadan önce 21 defa tekrarlanan cümle kalıplarına örnek olması açısından birkaç tane örnek vereyim. Kur'an ile kodlama bu derslerin konusudur. Bunlar biliyorum ve yaşıyorum, bunun için imkanım var şeklindeki cümle kalıpları. Çünkü bilinç dışı yapımızda gerçekten biliyoruz bunları. Diyelim ki iletişim sorunu yaşıyorsunuz. Ben iletişimin tanımının ne olduğunu biliyorum. Diğer insanlar ve kendimle iletişim kurmanın nasıl olduğunu biliyorum. Ne zaman diğerleriyle iletişime geçip geçmeyeceğimi biliyorum. Diğerleri ile iletişime geçmenin benim için mümkün olduğunu biliyorum gibi cümle kalıpları. Bunları çeşitlendirebiliriz veya bütünlük duygusunu tam hissedemiyorsunuz. Bir dağılmışlık seziyorsunuz yaşamınızda. O zaman bütünlüklü olmanın ne anlama geldiğini biliyorum. Nasıl bütünlük içinde olunacağını biliyorum. Günlük yaşamımı nasıl bütüncül sürdüreceğimi biliyorum. Allah'ın tevhidden, bütünlükten yaşatmayı murad ettiği manayı anlıyor ve yaşıyorum. Hayatım tevhid, bütünlük üzere akıyor ve bütünlük içinde olmanın şu anda mümkün olduğunu biliyorum. Ya da huzursuzluk yaşıyorsunuz diyelim. Huzur için birkaç cümle
kalıbı örneği daha vereyim. Yaratıcı huzurun, sekinenin ne anlama geldiğini biliyorum. Huzurlu olmanın nasıl bir duygu olduğunu biliyorum. Günlük yaşantımı nasıl huzurlu sürdüreceğimi biliyorum. Huzurlu olmak benim için şu an mümkün ve huzur tüm yaşantıma yansıdı. Geçmişim, geleceğim ve şimdim huzur içinde. Bu ve buna benzer cümle kalıplarını yatmadan önce 21 gün boyunca derinden ancak sizin duyabileceğiniz kadarlık bir ses düzeyi ile olumlamaya başlayabilirsiniz. Yani pozitif düşünceler, sabah uyandığınızın farkına vardığınız anda yine aynı şekilde 21 kere sessiz, derin, yalnızca kendi duyabileceğiniz bir ses seviyesiyle tekrarlayın bu verdiğim kalıpları veya daha farklı olumlu cümleler de kurabilirsiniz. Birkaç hafta içinde çok tesirli bir enerji ile sarmalandığınızı hissedeceksiniz. Kur'an'da geçen 4000'e yakın esma, ayet ve cümle afirmasyonları bilinç dışı yapımızı tanımamızı, sorunların çözülmesini, şifa ve ilmin akmasını ana kaynaktan beslenmemizi sağlamaktadır. Bunlar esma ve ayetlerle hazırlanmıştır. 12 boyutun 7 nefis mertebesini, 5 aleme ilişkin bilgi ayetlerini ve esmalarını içermektedir. Bu ayet ve esmaların beynin yaymış olduğu 3. göz frekansı olan teta'da söylettirilmesi ve bunlara onay verilmesi çok etkili ve ciddi sonuçlar verebilmektedir. Rahatsızlığınız neyse o rahatsızlığınızın daha çok ileri seviyeye gitmemesi açısından ben iyi olacağım gibi bir takım iyi niyet telkinlerinde bulunun. Bu olumlamalar tüm boyut katmanlarında etki alanına sahip olduğu için kişinin en derin benliğine kadar nüfuz edebilmektedir. İnsan cehennemini cennete dönüştürebilecek donanımda yaratılmıştır. Hani Kutsi hadiste Rabbül Alemin Allah Celle Celaluhu diyor ya, kulum beni nasıl zannederse ben onun için öyleyimdir, nasıl düşünürse. Biz Allah'ı affedici olarak, biz Allah'ı şifa veren ve bizim sahibimiz, vekilimiz, vasimiz olarak bilirsek Allah bizim vasimiz olur, vekilimiz olur, şifacımız olur. Şifa da ondandır, dertlerin dermanı da onunla çözülür. Hatta insan bu çalışma ile ikisinin de ötesi olan sıfır düşünce, saf tanık noktasına da kolaylıkla ulaşabilir. Diğer ikinci uygulama ise bebekliğe dönüş diyoruz. Tekrardan bebek gibi olmadıkça Allah'ın melekutuna giremezsiniz. Bebekliğe gidebilir ve DNA'da El-Hafiz esması kapsamında kayıtlı olan o masumiyeti yeniden şimdiye taşıyabilirsiniz. Diyelim 35 yaşındasınız. Yani trenin 35. vagonundasınız. Tren bilinç dışı yapımızda ömürle, hayat ile ilgilidir. Her bir vagon bir yaşı temsil eder. Her bir vagon oda da olabilir. Bu tercih size aittir. Önemli olan içeri girip ışık yakmanız. Işık yakın ve 34. vagona geçin. Işık yakın, 33'e geçin, 32'ye geçin. Bu şekilde devam edin. Hoş, bu süreçte bazılarında ışık yakamayacak veya birileri ile karşılaşamayacaksınız. Hiç sorun değil. Siz 1. vagona kadar bu şekilde durmadan gidin. Pes etmeyin. Her vagonda o yaşınızla ilgili bazı objeler, kişiler veya duygular gelebilir. Onlar nasıl dönüşür? O ayrı bir çalışma olacak. Ancak önemli olan şimdi sizin 1 yaşınıza geri dönmeniz. Bu vagon örneğini özellikle veriyorum. Çünkü bununla çok şey yapabilirsiniz.
Bu belki daha sonra. Şimdi sadece ışıkları yakın, yakın, yakın ve hiçbirine takılmadan 1 yaşınıza kadar gidin. Doğuda şamanlar baktığınız zaman daha ötesine, anne karnındaki hale kadar gidebilmekteler. Bizim inancımızda zaten tefekkür boyutu var. Tefekkür ve düşünce, rabıta boyutu. İnsan doğduğunu, yaşadığını, ölümünü daha ölmeden düşünebildiği gibi. Hatta genetiğinde dedenin dedesinin bilgisi dahi mevcuttur. Bu beden aracılığı ile onların bile şu andaki ruhaniyatları ile ilgili sorunlar çözülebilir belki. İnsan hard diskle, yani bilgisayar hafızası ile ana kaynakla bağlantıyı kurduğu noktada ol emriyle biiznillah yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Onun için Şah-ı Geylani Allah'ın celali ve cemali benim nazımladır der. İrade ile kader programının gidişatı üzerinde değişiklikler yapılabilir. Ve şimdi 1 yaşındasınız, her şeyi unuttunuz ve bebeksiniz. İzleyin bu bebeği ve bebek gibi gülebilir, ağlayabilir, anlamı olmayan sesler çıkarabilirsiniz. Bu sesler, bu gülücükler ve belki o ağlama en derin köklerde şimdi ve gelecekte birçok sorununu çözecek, sizi arındıracak ve yeniden yapılandıracaktır. Tekrardan bebek olduğunuzda çıkardığınız bu seslere hayret edeceksiniz. Onların silindiğini mi zannediyorsunuz? Hayır, onların her birisi duygu ve şimdiki beniniz temelinde hala mevcut. Daha önce o sesleri bilmiyordunuz, şimdi ise biliyorsunuz. Sallanın, gülün, ağlayın, bağırın ve o anın keyfine vararak çözülün. Bebek gibi olmak en keyifli, en önemli uygulamalardan bir tanesidir. 3. bir uygulama tavsiye edeceğim, çocuklarla oyun oynama. Bebek olduktan sonra yatağın içine kıvrılın ve Allah Celle Celaluhu Er-Rahim kucağında yatıyormuş gibi hissi, güveni ve şifası ile uyuyun. Şu anda onun Er-Rahim sıfatı ve sıcaklığı içindesiniz. Birkaç hafta içinde gençleştiğinizi bile görebilir, yepyeni gözlerle yeniden doğabilirsiniz. Ayrıca fırsat buldukça çocuklarla gerçekten çocuk olun. Hoplayın, zıplayın, koşun, gülün, ağlayın. İçinizdeki çocuğu aktif tutun. Yaşın, kariyerin, dinin, ırkın önemi yok. Bunlar size sonradan geldi. Öz doğanızın üstüne yapışan, size öz doğanızı hatırlatan işaretler bunlar. Hakikat ise şimdiki yaşınızda yeniden bebek masumiyetine dönmeniz. Şimdiki yaşantınızı bebek masumiyetiyle mayalamanızdır. Bebek olabilmeniz hepsinden daha gerçek ve Allah'a en yakın anların özel geceler değil, bu anlar olduğunu bilin, hissedin. Her gece yatarken bebek olarak yatın. Gündüz yeterince adam ve kadınsınız zaten. Bebeğe göre bunlar yeterince kaba ve sert. Diğer bir uygulama da tavsiye edebileceğim, herkes bebek düşüncesi. Kendiniz de dahil herkesi 5-6 yaşlarında bir çocuk veya bebek gibi düşünün. Yolda yürüyorsunuz ve kadın erkek fark etmeden herkesin bebeklik, çocukluk hallerini seyrediyorsunuz. Hayalinizde çocukluk hallerinize gidin. Bunu görebilirsiniz ve bu noktada kimseye kızamaz, kimseyi kıramazsınız. Onlar bebek, tıpkı sizin gibi. Oyuncakları biraz farklı ama yine de bebek. Tam tersi de olabilir. Hayalinizle 40 sene sonraki durumunuzu, yaşlılık hallerinizi görebilirsiniz. Hatta kabirdeki hallerinizi bile. O zaman enerjiniz onlara dağılmaz, siz sizde kalabilirsiniz. Ses ile ilgili, sesin şifası ile ilgili ve niyetlerimizi, içimizdeki düşüncelerimizi kendimize ses ile telkin etme, olumlu telkin etme hakkındaki dersimiz buraya kadar arkadaşlarım.
İnşallah faydalı olmuştur. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun.